Samsung tabletler Android tarafında en iyisi diyebilirim. Peki hangisi alınır derseniz, herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Hala biraz hastayım ve sesim çok iyi değil. Şimdiden kusura bakmayın. Her fiyattan alınabilecek en iyi Samsung tabletleri kısa inceleyeceğiz. Ve bu tabletlerin hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca bu serinin devamı iPad'ler ve Huawei için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ve açıkçası bu liste dışında başka bir Samsung tablet almayın. Çünkü açık ara en iyi Samsung tabletler bu listede olacak. Şimdi alınabilecek en ucuz Samsung tablette başlayalım. Burada Galaxy Tab A9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatına oranla kesinlikle yeterli. Donanım tarafında Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryasıyla Tab A9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablette görebiliyoruz. Genel olarak sunduklarına baktığımda şu anda 5000 TL altı fiyatıyla her açıdan en iyi tabletlerden biri. İkinci cihazımız uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için ve bence özellikle de öğrenciler için alınabilecek en mantıklı tablet, yani Tab S6 Lite'ın Snapdragon versiyonunu görüyoruz. Exynos'lu versiyonu kasma donma sorunları yaşayabileceğiniz, yani performans olarak hiç memnun etmeyecek bir cihaz. Tab S6 Lite'ın 2022 versiyonu önümüze çıkıyor. 10.4 inç Full HD Plus ve TFT bir paneli görebiliyoruz ve maalesef 60 Hz'lik bir tazelemeye sahip. Donanım tarafında orta segmentin en popüler işlemcilerinden Snapdragon 732G'ye yer verilmiş ve 4 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor. Bu tablette de oyunlarda orta grafiklerde 40-45 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Günlük kullanım genel performans yönünde de Snapdragon 732G sizi fazlasıyla idare edecektir. Arka tarafta 8 megapiksellik ana kamerayı ve ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamerayı görebiliyoruz. Kamera kalitesi de ortalama seviyede. 7040 mAh batarya ile gelirken malzeme kalitesi olarak da başarılı bir cihaz. Yine alüminyum kasayı Tab S6 Lite'da da görebiliyoruz. Üçüncü sırada özellikle performansta beklentiniz yüksekse, yani tableti oyun içinde kullanacaksanız Tab S7 Fe önümüze çıkıyor. Tasarım olarak metal bir kasa kullanılmışken 12.4 inçlik QHD Plus ve 243 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip. Burada TFT bir panel kullanılmış ama çözünürlük iyi bir seviyede olduğundan ekran kalitesi genel olarak yeterli. Ekran 60 Hz fakat Snapdragon 778G gibi gerçekten güçlü bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Oyunlarda da PUBG'de 45 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz ve oyun içinde FPS dalgalanmaları da çok nadir diyebilirim. Oyun deneyimi kesinlikle keyifli bir tablet. 4 GB RAM ile birlikte de günlük kullanım, ofis veya okul içinde kullanacaksanız hiçbir şekilde bir problem yaşamıyoruz ve S Pen'le de birlikte geliyor. Genel olarak baktığımda dengeli bir tablet diyebilirim. Stereo hoparlörler ve Samsung DeX desteği de Tab S7 Fe'de var. Yine S7 Fe ile benzer fiyatlarda benim oyunla çok işim yok, daha taşınabilir, kompakt bir cihaz istiyorum diyorsanız güncelleme desteğiyle de öne çıkan Tab S9 Fe'yi görüyoruz. Tasarımda, malzeme kalitesinde bir o kadar premium ve şirin bir tablette karşılaşıyoruz. Alüminyum kasa, 10.9 inç QHD Plus, 249 ppi piksel yoğunluğuyla beraber burada DCI-P3 renk uzayı 16 milyon renk gösterebilmesiyle ekran kalitesi Tab S7 Fe'den de bir adım önde diyebilirim. 90 Hz'e beraber de daha akıcı ve tepkisel bir ekranla beraberiz. Özellikle çizim yapmak, not tutmak için bir tablet alacaksanız ve kompakt, daha taşınabilir bir tablet olsun dediğinizde Exynos 1380 Yonga seti performans olarak oyunlarda 30 FPS bandında
fazla verse de günlük kullanım, uygulamalar, not tutmak, dizi film izlemek için bu işlemci oldukça yeterli. PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda 30 FPS bir deneyim verebiliyor. Dediğim gibi oyun odaklı bir tablet değil, çizim, not alma konusunda kalemin tepkiselliği kesinlikle başarılı. Bunun dışında Samsung DeX desteği tabii ki varken 8000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı eğer tableti çok zorlamazsanız, yani not tutmak, PDF okumak için kullandığınızda ortalama 8 saat ekran süresi verebiliyor. S9 FE Android 13 ile gelirken 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ve IP68 sertifikasıyla da olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Ama benim için büyük ekran önemli. Bütçeyi çok da arttırmadan not tutmak, PDF okumak için bir tablet istiyorsanız S9 FE Plus oldukça mantıklı. S9 FE Plus'ta ikili kamera sistemi ve 12.4 inçlik QHD Plus ekranı burada da görebiliyoruz. Donanım olarak 8 GB RAM'in haricinde S9 FE ile hiçbir fark yok. Ekran büyüdüğü için bu ekranda çalışmak, not tutmak kesinlikle daha keyifli. Bunun dışında batarya performansı da S9 FE'ye oranla ekran süresi olarak ortalamada 2 saat daha fazla diyebilirim. Büyük ekranlı dizi film izlemek, ders çalışmak için bir tablet arıyorsanız en mantıklı tercihlerden biri. 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesini bu tablette de görebiliyoruz. Listenin 6. sırasında performans ve ekran kalitesi olarak tam bir amiral gemisi tableti istiyorsanız Tab S9 önümüze çıkıyor. Ekran kısmında açıkçası bu fiyat bandında da açık ara en iyi tablet diyebilirim. 11 inç dinamik AMOLED QHD Plus çözünürlüğün yanında 274 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı olarak da çok daha farklı bir konumda diyebilirim. Özellikle grafik tasarım veya çizimle uğraşıyorsanız HDR10 Plus gibi destekleri de görebilirken bu ekran oldukça ideal. 750 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Tableti oranla da ekran kalitesi gerçekten üst seviyede. Ekran olarak hiçbir şekilde üzmeyecektir ve ekranda olduğu kadar Yonga seti de oldukça güçlü. Snapdragon 8 Gen 2'yi burada görebiliyoruz ve 8 GB RAM ile de birlikte geliyor. PUBG gibi oyunlarda 90 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz ve bazı destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i verebiliyor. Oyuncular için de çok mantıklı bir tabletken, eğer tablette video render gibi yüksek performanslı işler yapıyorsanız da Tab S9 aldıktan sonra uzun yıllar kullanabileceğiniz bir cihaz diyebilirim. Sadece oyun için değil, günlük kullanımda da çok hızlı, akıcı bir şekilde çalışıyor ve 4-5 uygulamayı aynı anda çalıştırsak bile hiçbir şekilde yavaşlama problemi yaşamıyoruz ve yanında kalemiyle de birlikte geliyor. 5.9 mm kalınlık ve 498 gramlık ağırlığıyla da boyutuna oranla da gerçekten ince diyebilirim. Batarya performansında gün içinde 5-6 saat oyunda oynasanız bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Özellikle de tableti çok fazla zorlamadığınızda, yani günlük bir kullanımda 2 güne kadar da rahat bir şekilde götürüyor. Arka tarafta 13 megapiksellik bir kameramız varken 4K 30 FPS videolarda çekebiliyoruz. Fotoğraf ve video kalitesi bir tablete oranla yeterli diyebilirim. Burada depolamayı 1 TB'a kadar da hafıza kartıyla beraber arttırabiliyoruz ve 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ve bence fiyat performans olarak çok büyük bir ekrana ihtiyacınız yoksa Tab S9 alabileceğiniz en mantıklı Android tablet diyebilirim. Büyük ekran istiyorsanız da yine fiyat performansı gerçekten yüksek bir tablet olan S9 Plus önümüze çıkıyor. 12.4 inç QHD Plus ve dinamik AMOLED ekran burada da kullanılmış. Tabii ki 120 Hz'de de birlikte geliyor. Snapdragon 8 Gen 2 ve 12 GB RAM'i görürken 13 megapiksellik ana kameramız S9'la birebir aynı. Fakat S9'a ek olarak 8 megapiksellik ultra geniş açıya yer verilmiş. Ön tarafta da 12 megapiksel bir kamerayı görüyoruz. Kameralardan çok üst bir beklentiniz olmasın. Online dersler, toplantılarda idare edebilecek seviyede. S9 Plus'ın bir diğer artısı da bataryası. 10.900 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğini burada da görebiliyoruz. Batarya performansı da en iyi olan tabletlerden biri. Yani ortalama bir kullanımda 2 günü net şekilde çıkartıyor. Büyük ekran özellikle tableti klavye bağlayarak oyun oynuyorsanız veya grafik tasarım, video editle uğraşıyorsanız gerçekten mantıklı. Listenin son sırasında da her açıdan en iyi Android tableti istiyorum diyorsanız Tab S9 Ultra ile karşılaşıyoruz. Öncelikle devasa bir tablette beraberiz. 14.6 inçlik 239 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve dinamik AMOLED 2X panel burada kullanılmış. Oyuncuysanız grafik tasarım veya mimarlık içinde
alınabilecek en iyi Android tablette beraberiz. Burada baktığım zaman ekran kalitesi gerçekten çok daha ayrı bir konumda ve oldukça ince, hafif bir tabletken Snapdragon 8 Gen 2 12 GB RAM ile birlikte de klavye mouse bağlayıp bir bilgisayar gibi de çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir cihaz. Oyun performansında da cihazı istediğiniz kadar zorlasanız da herhangi bir şekilde ısınma problemiyle karşılaşmıyoruz. Soğutma sistemi de bir o kadar iyi tutulmuş. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani hangi Samsung tablet bana göre derseniz, burada eğer bütçem gerçekten kısıtlı, yani 5000 TL bandında bir tablet arıyorsam, kalemle not almak gibi bir beklentiniz yoksa, video, dizi, film izlemek ve arada bir oyun oynamak için de Tab A9 Plus rahatlıkla alınabilir. Ama bütçem daha yüksek ve özellikle de kalemli bir tablet istiyorum diyorsanız da Tab S6 Lite'ın Snapdragon versiyonu çok mantıklı. Exynos'lu modelle işlemci hariç hiçbir fark olmadığı için de bu tableti alacaksanız mutlaka yorumlarda bıraktığım linkten alın. Bütçeniz 10.000 bandında ve oyun için bir Samsung tableti istiyorsanız S7 FE oldukça mantıklı. Ama öğrenciyseniz ve oyunla çok işiniz yoksa burada Tab S9 FE 90 Hz'lik ekranıyla da bir adım öne çıkıyor. Büyük ekran, olabildiğince de iyi bir batarya istiyorum dediğinizde de S9 FE Plus tabletten performans beklemeyenler, oyun oynamayanlar için uzun güncelleme desteği ve kalemiyle beraber de oldukça mantıklı. Fakat bence bütçeyi biraz daha arttırıp performans ve ekran kalitesinde S9 FE'den de FE Plus'tan da çok daha iyi olan Tab S9'u rahatlıkla önerebilirim. Özellikle fiyat performans olarak benim favori tabletim. İnce şık tasarımıyla 11 inçlik boyutuyla da öğrenciler için de oyun oynamayı sevenler, yüksek performans isteyenlere de en mantıklı tablet. Android tarafında profesyonel bir tablet istiyorsanız S9 Ultra zirvede diyebilirim. Bu tabletlerin hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz ve bu serinin devamı diğer markalar için, yani iPad veya Huawei için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.